Merhaba arkadaşlar, sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum hepinize. Bugün orkidelerinizin bol bol çiçek açması için neler yapabilirsiniz? Sağlıklı kökler, yeni çiçek dalları oluşturabilmek için neler yapabilirsiniz? Bununla ilgili kısa bir video paylaşacağım sizlerle. Nisan ayındayız şu an arkadaşlar. Havalar artık orkidelerin sevdiği sıcaklık aralığına gelmeye başladı. Tam orkidelerin çiçek açacağı zamanlar bugünler özellikle. İlkbahar ve sonbahar aylarında orkideler daha çok böyle çiçek dalı oluşturmaya, yeni sağlıklı kökler vermeye, çiçekler oluşturmaya başlar. Gördüğünüz gibi benim orkidelerim de hemen hemen hepsi de çiçek dalı oluşturmaya başladı. Sadece 2 tane çiçeğimin henüz çiçeği yok. Onlar da en kısa zamanda yeniden çiçek dalları oluşturacaktır. Orkidelerin çiçek açması için özellikle bu zamanları değerlendirmeniz için bu kısa videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Siz de ilkbahar aylarında orkidelerinizi besinle destekleyerek orkidelerinizin bu şekilde sağlıklı çiçekler açmasını, yeni kökler oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Bu aylarda besin takviyesi çok önemli arkadaşlar. Özellikle ilkbahar aylarında orkidelerin sevdiği sıcaklık aralığı olduğu için bu aylarda orkideler daha çok böyle çiçek açmaya yatkın hale gelirler. Siz de bu aylarda orkidelerinizi besinle destekleyerek yeni çiçekler açmasını sağlayabilirsiniz. Bakın ben sürekli besin uyguladığım için ve şu an orkidelerin dediğim gibi sıcaklık aralığı tam uygun olduğu için bakın olan çiçeklerin yanı sıra ekstradan bakın böyle yeni çiçek dalları da oluşmaya başladı. Hatta şunları da göstereyim. Bakın bunda da aynı anda aynı yerden 2 tane çiçek dalı oluşmaya başladı. Gördüğünüz gibi oldukça sağlıkları yerinde. Hemen hemen hepsi çiçek açmaya başladı. Yeni tomurcuklar, yeni çiçek dalları oluşmaya başladı. Bu arada sağlıklı kökler de veriyor arkadaşlar. Siz de özellikle bu aylarda bitki besini takviyesi yaparak orkidelerinizin gelişimine destek olabilirsiniz. Besin olarak neleri uygulamanız gerekiyor? Bundan hemen kısaca bahsetmek istiyorum. Kanalımda bu anlatacağım besin takviyelerinin hepsi mevcut. Yukarıdaki linki tıklayarak besin takviyeleriyle ilgili, evde hazırlayacağınız besinlerle ilgili videolara ulaşabilirsiniz. Orkidelerinize aloe vera suyu vererek gelişimine destek olabilirsiniz. Yine orkidelerinize yumurta kabuğu suyu verebilirsiniz. Yumurta kabuğunda da kalsiyum oranı oldukça yüksek olduğu için orkidelere oldukça sağlıklı ve etkili bir besin olacaktır. Aloe vera suyunda yine orkidelerin sağlığını etkileyecek, gelişimini destekleyecek sitokinin hormonu olduğu için hem besin olarak bitkilerinize verebilirsiniz arkadaşlar, hem de daha önceki videolarımda paylaşmıştım. Bakın bu orkidemi göstereyim size şöyle yakından. Bu orkideme aloe vera sürmüştüm. 2 dalına da sürmüştüm arkadaşlar dalı budarken. Gördüğünüz gibi ikisi de hemen yeniden çiçek dalı oluşturdu. Siz de boğum yerlerine aloe vera sürerek orkidelerinizin hem çiçek dalı oluşturmasını veya bazen de şöyle gördüğünüz gibi yavru orkide yani keiki oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Aloe verayı hem besin olarak hem bu şekilde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanı sıra muz kabuğu suyu verebilirsiniz. Isırgan otu suyu verebilirsiniz orkidelerinize. Soğan kabuğu suyu verebilirsiniz. Bunların hepsi evde hazırlayabileceğiniz kolay bitki besini tarifleri. Bugün de sizlere özellikle benim çok uyguladığım ve herkesin de çok memnun kaldığı sarımsak suyundan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu videoyu paylaştığımda ilk bu videoyu Türkiye'de ben paylaşmıştım. Ve herkes çok şaşırmıştı. Sarımsağın faydasına pek inanamamışlardı. Ama gerçekten sarımsak suyu orkidelerinize ve diğer tüm çiçeklerinize uygulayabileceğiniz ve çok etkili bir bitki besini evde hazırlayabileceğiniz, kesinlikle sarımsak suyunu orkidelerinize vererek bol bol çiçek açmasını sağlayabilirsiniz. Sarımsak suyunu ben uyguladıktan hemen hemen 1 ay sonra 2 ay sonra orkidelerim bol bol çiçek açmaya başlıyor. Sağlıklı kökler vermeye başlıyor. Gördüğünüz gibi bu arada biz sarımsakları bu şekilde saklıyoruz arkadaşlar. Sarımsağın uzun süre çimlenmesini yani yeşermesini engel olmak için bu şekilde sarımsakları saklamanız daha uygun olur. Sarımsaklar aksi halde nemli ortamlarda hemen çimlenmeye başlayacaktır. Peki sarımsak suyunu nasıl hazırlayacağız? Hemen onu da göstermek istiyorum. Bu şekilde bir baş sarımsak kullanabilirsiniz. Tabii bu biraz da orkidelerinizin ne kadar olduğuna bağlı veya diğer çiçeklerinizin ne kadar olduğuna bağlı. Ben orkidelerim için yaklaşık böyle 500 milimlik bir kap kullanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 500 milimlik bir kabın içerisine yaklaşık 3-4 tane diş sarımsak koymanız yeterli olur. Kabuğunu da koyabilirsiniz. Kendisini de doğrayıp koyabilirsiniz. Ben kabuğunu da ekliyorum. Her şeyiyle bu şekilde bakın içerisine doğruyorum.
Bu şekilde içerisine doğradıktan sonra bunu 3 gün kadar bekletmeniz gerekiyor. Çok fazla bekletmeyin arkadaşlar. Çok fazla bekletirseniz biraz kokusu daha ağır oluyor. O zaman belki kokusunu sevmeyebilirsiniz. 3 gün kadar bekletmeniz yeterli olur. Gördüğünüz gibi hiç kabuğunu da soymadan bu şekilde 3 diş sarımsak koyuyorum 500 milimlik bir suyun içerisine. Bu uygulamayı ayda bir kez yapabilirsiniz. Ben genellikle orkidelerime ve diğer çiçeklerime dönüşümlü olarak bitki besini tariflerini uyguluyorum arkadaşlar. Siz de bitkilerinize özellikle besin verecekseniz dönüşümlü olarak verseniz daha iyi olur. Çünkü mesela bunun içeriğindeki besinle diğer muz kabuğunun içerisindeki besin biraz daha farklı olacaktır. O yüzden hepsini birden farklı zamanlarda, farklı aralıklarda uyguladığınızda orkideler ihtiyaç duyduğu besinleri hepsini de alabilir. Mesela bunu bu ay kullanıyorsanız bir ay sonra yine muz kabuğu suyu verebilirsiniz. Bir ay sonra ısırgan otu suyu veya aloe vera suyu verebilirsiniz. Bu şekilde bitki besinlerini orkidelerinize ve diğer çiçeklerinize ayda bir kez verebilirsiniz. Orkideleriniz ama böyle çiçekliyken ayda bir kez verin. Eğer orkideleriniz, bakın şöyle göstereyim. Benim bu orkidem henüz çiçekli değil. Orkideniz çiçekli değilse 15 günde bir kez özellikle vererek orkidelerinizin çiçek açmasını sağlayabilirsiniz. Özellikle sarımsak suyunu çiçek açmayan orkidelerinize kesinlikle kullanın arkadaşlar. Sarımsaklı su kullandıktan sonra orkideler kesinlikle çiçek açmaya başlıyor. Çiçek açmayan orkideleriniz varsa özellikle sarımsaklı suyu kullanabilirsiniz. Sarımsaklı suyu su kültüründe olan orkidelerinizle de verebilirsiniz. Bakın bu orkidem su kültüründe. Bunda da çiçek dalı oluştu. Yine şunu göstereyim, bakın. Bu da su kültüründe olan orkidem. Bunda da gördüğünüz gibi aylardır çiçekleri hiç dökülmedi. Oldukça kökleri de sağlıklı, keyfi gayet yerinde. Su kültüründe olan orkidelerinize nasıl vereceksiniz sarımsaklı suyu? Bu şekilde hazırlamış olduğunuz sarımsaklı suyu 3 gün beklettikten sonra suyu direkt bunun içerisindeki suyu döküyoruz arkadaşlar. Sarımsaklı suyu içerisine koyuyoruz ve 1 saat bekletiyoruz. Çok bekletmeyin kesinlikle. Çok bekletirseniz bitkilerinizi yakabilir. Ve diğer orkidelerinize de verirken her birine 1-2 yemek kaşığı vermeniz yeterli olur. Kullanacağınız her besini 1-2 kaşık kadar verebilirsiniz. Çok fazla vermeyin. Bunların da sonuçta bir ölçüsü var arkadaşlar. Nasıl ki hazır bitki besini kullandığınızda belli bir ölçüsü, belli bir oranı varsa evde hazırlayacağınız bitki besinlerinde de yine belli oranda vermeniz gerekiyor. Çok verirseniz bitkileriniz açısından daha zararlı olabilir. Az önce de belirttiğim gibi özellikle bakın ilkbahar aylarında bu günleri değerlendirerek siz de orkidelerinizin çiçek açması için besinle destekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsi de çiçekli şu anda. Siz de orkideleriniz bol bol çiçek açsın istiyorsanız evde besinle destekleyebilirsiniz. Birçok bitki besini tarifim de kanalımda mevcut arkadaşlar. Yukarıdaki linke tıklayarak onlara da ulaşabilirsiniz. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Çiçek ve bahçe bakımı hakkında elimden geldiği kadar videolar paylaşıp yayınlamaya gayret ediyorum. Videolarımın faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızla sorularınızı bana iletmeyi unutmayın. Elimden geldiği kadar herkese yanıt vermeye, dönüş yapmaya çalışıyorum. Ayrıca kanalıma hala abone olmadıysanız çiçek ve bahçe bakımı konusunda videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.